ODI 12C eğitim serisinin ilk bölümü olan ODI kurulumuyla başlıyoruz. ODI kurulumunda dikkat etmemiz gereken nokta versiyonlar olacak. Ben size versiyonlarla ilgili bazı bilgiler vereceğim şimdi. Bu versiyonlara dikkat etmenizi öneriyorum. Ee, Çünkü bazen versiyon uyumsuzlukları sebebiyle anlam veremediğiniz hatalarla karşılaşabilirsiniz. Ama bizim burada anlatacağımız kurulum içerisinde anlatacağımız versiyonları kullanırsanız kurulumda herhangi bir sorun yaşamayacaksınızdır. Öncelikle benim lokalimde bir Windows 7 64 bit operating sistem var. Bunun üstüne ODI 12.2.1.3 versiyonunu kuracağız. Kullanacağımız CDK'da CDK 8 202 nolu dağıtımı olacak. Yine operating sistemimize uygun bir şekilde Windows 64 bitlik versiyonunu indirdik. Bunu Oracle'ın sitesine arayarak bulabilirsiniz. Aynı şekilde ODI sürümüne de oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi dilerseniz kuruluma geçelim. Kurulum için öncelikle JDK'dan başlayacağız. JDK kurulumu yapacağız. JDK'yı direkt olarak program files altına kurmanızı tavsiye etmiyorum. Bazı kurulumlarda programla files arasındaki boşluk karakteri sebebiyle bu sorun yaratabiliyor. Buraya kurmak yerine C dizinin altına Java diye bir klasör oluşturursanız, bunun altına kurarsanız daha sorunsuz bir kurulum gerçekleştirebilirsiniz. Hemen başlayalım kuruluma. Buradan directory'yi değiştireceğim. Değiştirmeden önce dosyanın ismini alayım. Aynı isimle yaratmış olalım. Çok kritik değil ama. Şöyle kurulumu buraya gerçekleştirelim. Şimdi yine aynı şekilde JR için bir klasör oluşturuyorum aynı dizinin altına. Kurulum tamamlandı. Kurulumun sorunsuz gerçekleştiği mesajını gördük ama yine de komut satırından Java versiyonunu kontrol edebiliriz. Bu şekilde kurulum yapmış olduğumuz versiyonu doğrulamış olduk. Şimdi kuruluma geçmeden önce eğer Oracle sitesinden OD'yi indirdiğinizde bu şekilde sıkıştırılmış bir biçimde gelir. Bunları extract edelim aynı dizine. Dosyaları extract ettikten sonra kurulumunu yaptığımız Java'nın dizinine gideceğiz. Şimdi komut satırına gidiyoruz. Bunu admin yetkisiyle çalıştırıyoruz. Daha sonra kurulum yaptığımız JDK'nın bulunduğu dizindeki bin klasörün altına gidiyoruz. Komut satırı vasıtasıyla. Buraya gittikten sonra Java jar diye çağıracağımız dosya OD'nin setup'ının bulunduğu klasörde aslında. Şu ilk dosyayı çağırmamız gerekiyor. Bu dizini seçiyorum. Burada boşluk bıraktım, yapıştırdım. Şurayı alacağım. Yapıştıracağım. Bu şekilde ne yapmış olduk? O setup dosyasının bulunmuş olduğu dizinin yolunu göstermiş olduk. Java klasörünün içindeki Java'yı çağırıyoruz. Jar dosyasını çalıştırmasını istiyoruz. Şimdi paketleri açacak. Aynı zamanda bazı kontroller gerçekleştirecek. Eğer pes ederse kurulum başlayacak. Evet, CPU, memory, space gibi
alanları kontrol ettikten ve pes ettikten sonra kurulumu başlattı. Şimdi bir kolay kurulum için bir wizard geldi. Burada next next deyip geçiyoruz. Evet, kurulum tamamlandı. Finish deyip çıkıyoruz. Buradan çıkış sağlayabiliriz. OD'yi ilk defa çalıştırdığımızda bize bu şekilde Java petini soruyor. JDK petini soruyor. Kurulum yaptığımız yere gidiyoruz. Java'yı seçiyoruz. Burada JDK'nın olduğu dizini kopyalayıp yapıştırdığımızda bu şekilde OD'yi ilk defa run ediyoruz. Bende daha önceden bir ODI versiyonu olduğu için böyle bir mesaj çıkardı. Sizde böyle bir şey çıkmayacaktır. Bu şekilde ODI kurulumunu gerçekleştirmiş olduk.